Merhabalar, Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bugün tunus işi yapacağız arkadaşlar. Şöyle uçuk bir pembe ipim var. Oldukça böyle açık pembe. 3 numarada tunus tığım var arkadaşlar. Bunu birazcık daha kalın bir tığla yaparsanız sizin için daha güzel olur. Çok güzel, bundan battaniye, yumuşacık bir battaniye elde etmiş olursunuz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Şöyle kilit zincirimi oluşturdum ve oldukça sıkı çektim ve diğerlerini oldukça bol çekeceğiz. Şöyle bol bol zincirler çekelim ki alt tarafı toparlanma yapmasın modelimizin. Eğer toparlanma yapıyorsa bir sırada arkadaşlar ters örerek bunu giderebilirsiniz. Ters örgüyü de nasıl örüldüğünü biraz sonra göstereceğim. Bir sırada ters yapalım. Şöyle bu kadar zincir benim için yeterli. Hemen ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. İlmeklerimizi her bir zincire batarak bir tane ilmek çıkarıyorum. Çift sayı şeklinde ilmeklerimizi çıkarıp tamamlayalım. Toplamda buraya 20 tane ilmek çıkardım. Şimdi 2 kapatıyoruz ilmeklerimizi. Şöyle başını alıyorum, tığımın 2 ilmeğimi beraber kapattım. Tekrar başını alıyorum. Şöyle 2 ilmeğimi beraber kapatıyorum. Yani şu baştaki ilmekle sonraki ikinci ilmeği beraber kapatıyoruz. Başını alıyorum. 2 ilmeği beraber kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar her bir ilmeklerimizi kapatarak başa kadar gelelim. Hepsini kapattık. Şimdi bir sıra ters örgü örelim. Alt tarafı şöyle yuvarlama yapmasın. İpimi bana taraf alıyorum. Hemen şöyle buradaki ilmeğe batıyorum. Hemen ipimi ön tarafa aldım. Bunu güzelce örüyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar buraya alıyorum. Tekrar örüyorum. Tekrar bana taraf alıyorum. Tekrar örüyorum. Aslında modelimizle bu çok uyumlu. Biz üst tarafta da bu tür bir çalışma yapacağız. Şöyle öne aldım. İlmeğimi atıp şöyle ipi öne getiriyorum. Parmağımı koyunca çok rahat bir şekilde örülüyor. Parmağımızı koymadan da örebiliriz arkadaşlar. Yani bunu sizin kolayınıza nasıl geliyorsa, ben koymadan bu şişle rahat öremiyorum. Diğerini örüyorduk. Bu şekilde arkadaşlar ters örgümüzü de örüp tamamlayalım. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi ters olarak değil şöyle düz olarak örüyorum ve tamamlıyorum sıramı. Şimdi tekrardan yine 2 kapatıyoruz. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Başına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada bir tane ilmeğimiz var. Bir tane de örüyorum. Bir sonraki sırada farklı başlayacağız çünkü. O yüzden burası önemli. 2 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi ipimi şöyle bana taraf aldım. Yine ters örgüde nasıl ördüysek şöyle ipimi bana taraf aldım arkadan. Böyle değil arkadaşlar. Şöyle bana taraf aldım. Şimdi şu ara boşluktan batıyorum. Şu ara boşluktan batıyorum. 1 2. İkinci ara boşluktan çıkıyorum ve ipimi şöyle bu tarafa alıyorum. Altına aldım. Şöyle parmağımı üstüne tutuyorum. Bunların ikisinden bir tane ilmek çıkarıyorum ve elimi kaldırmıyorum. İpimin boyutu bozulmasın diye. Burada 2 tane ilmeğimiz var. 1 2.
atladık ya. Bu ikinci ilmeğe batıyorum. İkinci ilmeğe batıp şöyle örüyorum. Ve ipimin boyutu hiç bozulmadan aynı boyda olacak. Bu şekilde örerseniz arkadaşlar. Yine ipimi bana taraf aldım. İpimi aldım. Buradaki ara boşluktan batıyorum. Şöyle ikinci ara boşluktan tekrar yukarı çıkıyorum. Arada bir tane ara boşluğumuz gördüğünüz gibi boş. Hemen ipimi şöyle bu tarafa alıyorum. Parmağımı üzerine koyuyorum. Aynı boyutta olsunlar diye boyları. Hemen ipimi örüyorum. Şöyle ilmeğimi istediğimiz kadar uzatıyoruz. Burada parmağım var ya, bu zaten aynı boyda kalıyor. Bunu esnetmiyorum. Hemen sondaki ilmeğime batıyorum. Bunu bırakıyorum. Bu ilmeğimi boşta bırakıyorum. Hemen ikinci ilmekten ilmeğimi örüp şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Gördüğünüz gibi bunun boyutu hiçbir şekilde bozulmadı ve burayı da böyle çekip büzüştürmedi. Tekrar şöyle öne doğru aldım ipimi. Hemen şu ara boşluktan batıyorum. Ara boşluktan batıp şöyle ikinci ara boşluktan yukarı çıkıyorum ve ipimi bana taraf şöyle öne taraf aldım. Parmağımı üstüne bırakıyorum. Hemen ip başını alıp örüyorum ve uzatıyorum. Oldukça istediğiniz boya gelene kadar uzatın. Bu parmağınızı burada sıkıca tutuyorum. Buradaki ipim hiç bozulmadan duruyor. Birinci ilmeği bırakıyorum, bunu bırakıyorum. Hemen ikinci ilmekten şöyle alıp örüyorum. Buradaki ilmeklerimin boyları bu yüzden aynı şekil olacak arkadaşlar. Bu şekilde örerseniz. Şöyle alıyorum. Şimdi parmağımızı koymadan örelim bir tane. Şöyle aldım. Şöyle diyelim çıkardım. Gördüğünüz gibi burada böyle sıkışmış bir ipimiz oldu. Parmağımızı oraya koymadığımız için. Tekrar ipimi öne aldım. Buradan battım. İpimi öne aldım. Şöyle parmağımı üzerine bıraktım. İpimin kaymaması için parmağımı kaldırmıyorum. Tuttum. Tekrar son ilmeğimi örene kadar tekrar kaldırmıyorum. Onun boyutu aynı şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi hiç kaymadan aynı şekilde olmuş oldu. Tekrar yine aynı şekilde buradan batıyorum. Buradan ilmeğimi öne aldım. Örüyorum. Bunu bırakıyorum. Bir sonrakine batıyoruz. Şimdi şöyle hızlı sıra sonuna gelelim. Ben gösterdiğim için şöyle yavaş yavaş arkadaşlar. Yani modelimiz çok kolay. Şöyle 2 günde 3 günde bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Bunun için de videonun sonunda unutmazsam böyle telli şişler var. Onları kullanacaksınız. Şimdi burada 2 tane ilmeğimiz kaldı. Burada 2 tane ilmeği örüyorum. Bir de sonda var. 2 tane burada boş ilmeğimiz oldu. Bu modelin ilmeği. Burada da zaten 2 tane ile başlamıştık arkadaşlar. Kapatması aynı. Hiç farklı kapatmıyoruz. Aynı şekilde şöyle ikisini beraber kapattım. Yine aynı şekilde kapatıyoruz. Şöyle kapatıp başa kadar gelelim. Sıramı kapatıp geri geldim. Şimdi hemen modelimizi kuracağız. Biz önceki sırada 1-2 tane örmüştük. Şimdi bir tane ilmeğimiz oluyor. Hemen şöyle ipimi öne alıyorum. Şu birinci ara boşluktan batıyorum. Çünkü burada kaydırma yapacağız. Buradan battım. Şöyle birinci ara boşluk değil, ikinci ara boşluktan çıkıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir tane de bu ortada ara boşluğumuz var. Hemen ipimi bu tarafa alıyorum. Şöyle parmağımla tutuyorum. Yine aynı şekilde örüyoruz. İlmeğimi çıkardım ve bir sonraki ilmeğimi örüyorum. Şöyle ilmeğime batamadım. İlmeğimi ördüm ve kaydırma yaptık. Tam şu orta bölümlere gelecek bizim uzattığımız ipimiz. Şöyle başını aldım. Bu ara boşluktan batıyorum. Bir tane atlayıp bir sonra ikinci ara boşluktan çıkıyorum. Şöyle parmağımı koyuyorum ve ilmeğimi istediğim kadar uzatıyorum ve sondaki ilmeğimi örüyorum.
Gördüğünüz gibi modelimiz kaydı arkadaşlar bir tane. Başına şöyle aldım tığımın önüne. Ara boşluktan battım. İlmeğimi uzattım ve aynı şekilde örüyoruz. Yani biz bir tane kaydırdık modelimizi. Şimdi burada 3 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Başını alıyorum. Şöyle öne alıyorum. Buradan batıyorum ve sondan çıkıyorum. Burada da bir ilmeğimiz var. Burada 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimiz var. Bunu unutmayın. Şöyle başı alıyorum. Buradan batıyorum. Bunu atlıyoruz. Bir sonraki hemen ilmeğin önünden şöyle çıkıyorum arkadaşlar. İlmeğin önünden çıktım. İlmeğimi aldım. Şöyle ilmeğimi çıkardım, uzattım ve buradaki ilmeğimi örüyorum. Ve sonda bir tane ilmeğimiz var. Şu ilmeği unutmadan hemen burada örüyorum. Altta 2 tane vardı. Burada bir tane ilmeğimiz var. Yine burada da bir tane ile başlamıştık. Yine aynı şekilde bunları kapatıyorum. 2 2 kapatıyoruz. Bundan çok güzel yelek de olur. Bebek yeleği yaparsınız. Şöyle sıramı kapattım ve başlangıcını göstereyim arkadaşlar. Videomuz aynı şekilde devam ediyor. Bir tane var. Şimdi bir tane örüyoruz. Bu sırada örüyoruz. Baştaki sıramızdaki gibi. Şimdi şu aradan batıyorum. Şu ara boşluktan batıyorum. Ve diğer ilmekten çıkıyoruz. Yalnız ipimizi önce tığın başına alıyorum. Şu ara boşluktan batıyorum. Üçüncüden çıkıyorum. 1, 2, 3. Buradan battım. Şöyle bir tane atladık. İkinciye batten çıktım. Şöyle ilmeğimi ördüm. Ve sondakini tekrar örerek burayı tamamladım. Tekrar buradan batıyorum. Aynı yerden. Ve ilmeğimi uzatıyorum ve örüyorum. Yine kaydırdık. Şimdi şu aralara geliyor. İplerimi uzattığım yer. Öne aldım. Şu aradan battım. Şöyle karşıya çıktım. İlmeğimi uzattım ve ördüm. Bu şekilde arkadaşlar ilerliyor. Umarım anlaşılır olmuştur. Oldukça yavaş anlatarak anlaşılır olmasını sağlamak istedim. Şöyle büyük bir parçada yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Yapımı çok kolay. Şöyle yumuşacık bir battaniye elde etmiş olursunuz. Bu tür bebe ünleriyle çalışarak. Bundan çok güzel yelek olur, battaniye olur. Birçok yerde kullanabileceğiniz çok kolay bir tunus işi örgü modeli oldu. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.